Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz mozaik motif modelini çalışacağız. Daha önce ben bunu çalışmıştım ve çok beğenilmişti. Bir de şöyle 3 sıra yapıp minik minik çalışıp deneyelim dedim ve gerçekten çok güzel oldu. Model görünsün diye biraz kalın iplerle çalıştım. Bu ipleri ben daha önce bebek battaniyesinde, papatya bebek battaniyesinde çalışmıştım. Onu da çok beğenmiştim. Bununla da çalışmak istedim ve çok güzel oldu. Biraz kalın oldu ama sizler istediğiniz her türlü iple örebilirsiniz, koton iplerle. Ve diğer istediğiniz tüm iplerle, özellikle çantalarda makrome iple de çok güzel olur. Ve kullandığım tığı göstermek istiyorum. 3.50 milimlik tığ ile ördüm. Şöyle arkalı önünü göstermek istiyorum. Dediğim gibi size çok kalın gelirse daha ince iplerle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Öncelikle sihirli halkamda başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Ve burada hemen 3 tane zincir çekiyorum. Eğer sihirli halkayla size zor gelirse 5 tane zincir çekerek de yapabilirsiniz. Çektiğim zincirle beraber bir tane daha ikili trabzan yaparak 2 tane ikili trabzan yapmış oluyorum ve 2 zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Elimi çok sıkmıyorum. Çok da gevşek bırakmıyorum. İplerim zaten kalın. Ama ince iplerle örecekseniz 3.50 milimlik tığ büyük gelebilir. İpinize uygun tığ kullanmanızı tavsiye ediyorum. 2 tane zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani köşelerimi oluşturuyorum ama sihirli halkamı tamamen kapatmayacağım. Sonuncu grubumu yapıyorum. Yani 4. grubumu yaptım. Şöyle de bir göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4. Burada tığın başında oluyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. İlmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. Şöyle tam ortayı kapatmadığım için şöyle bombeli gibi duruyor. Ama kapatınca düzelecektir. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Ve tam ortaya batacağım, bakın. Tam ortaya batıyorum. Şöyle. Bakın şuradan batırıp şuradan çıkarıyorum. Şöyle battım. Tığın başını dolayarak ilmeği uzattım. İkili trabzan yaptım. Burada bir kasma yaparsa burayı üçlü trabzan yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Bakın şöyle battım. Önce 1, sonra 2, 2. Bunu kasma yaparsa yaparsınız. Benim şu andaki ipimde kasma yapmadığı için normal ikili trabzan yapıyorum ben burada. Şöyle ilmeği uzatarak ve yine aynı, bakın 2 zincirlik boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada köşemin ben yarısını yapmış oldum. Yarısını birazdan tamamlayacağım. Şimdi burada tığın başını doluyorum. Hemen diğer 2 zincirlik bölüme geçtim. İkili trabzan, tığın başını doladım. Bakın şöyle ayırıyorum. Tam ortaya batırıyorum. Bakın. Ortaya battım. İlmeği uzattım. İkili trabzan yaptım. Aynı yere 2 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Ve 2 zincirlik bölüme bir tane ikili trabzan yapıyorum. Burada köşelerimizi yapıyoruz. Tığın başını doladım. Yine bakın ortaya batıyorum. Şöyle ortaya battım. İlmek aldım. Uzattım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Yine 2 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan yaptım. Bakın ilk köşemi yapmış oldum. Burada yarım köşe yapmıştık. Tekrar göstermek istiyorum. Hiç arada zincirim yok. Tığın başını doladım. Hemen 2 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Tam ortaya batırıyorum. İlmek alıyorum ve uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Aynı yere battım. İkili trabzan.
Burada ilk köşemi yapmış oldum. Köşemin yarısını yapmış oldum. Hemen 2 zincir. Aynı yere battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Yine bakın ortaya batırıyorum. Bir bakın ortaya batırıp hemen şuradan çıkarıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Yine 2 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. Bakın 2 tane köşemi tamamladım. Şimdi 3. köşemi yapıyorum. 3. köşemde de aynı. Bakın ortaya batırıyorum. İnanılmaz kolay bir model. Keyifli öreceğinizi düşünüyorum. 2 zincirimi çektim. Ve diğer köşemi de tamamlıyorum. Şu anda Ekim ayındayız. Hala Antalya inanılmaz sıcak. Ellerim şu anda terlediği için klima da açık aslında. Ama ellerim terlediği için ip ötüyordur muhakkak. Ne olur kusura bakmayın. Yapabileceğim hiçbir şey yok. İnanılmaz sıcak burası. Evet bakın bu köşeyi de bitirdim. Burada yarım kalan köşem vardı. Onu tamamlamak için bir tane ikili trabzan. Yine ortaya batırıyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. İkili trabzanımı yaptım. Ve son olarak yine normal bir ikili trabzan 2 zincirlik bölüme 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi bu sırayı tamamladıktan sonra hemen sihirli halkamın ipini iyice kapatıyorum bakın. Daha sonra bu sihirli halkayı sabitliyorum. Ve daha sonra da saklıyorum. Bunu her motifte yapalım. O kadar uğraşıyoruz, emek veriyoruz, çözülmesin. İpler hala ötüyor. Kusura bakmayın ne olur. Evet. Şöyle hemen bu sefer gri ile başlamak istiyorum. Renk tamamen size kalmış. Eğer daha büyük yapmak isterseniz şöyle bu krem sırasını 3-3 yapabilirsiniz. Yani 3-3-3-3 diye de yapabilirsiniz. İlk baştakini 2 renk yaptım. Daha sonra 1-1 yapıyorum. Ama sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın yine köşeden başlıyorum. Şöyle şuradan başlayalım. 2 zincir veya 3 zincir de çekebilirsiniz. Bakın yine burada yarım köşeden başlayacağım için bakın şöyle göstermek istiyorum. Bakın hemen bir alttaki şuradan şu şekilde hemen ilmek çıkarıp ikili trabzan yapacağım. Tığın başını doladım. Bakın tam şöyle görünmediği için bakın bu şekilde aldım, uzattım, ikili trabzan yaptım. Yine 2 zincirlik bölüme battım. Artık ipimi de yürütüyorum. İkili trabzan. Bakın tam şu ortaya geldim. Şöyle geçiş noktası burası. Hiç zincir yok arada. Hemen oraya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın bir altta şöyle tam şurada trabzan tepesi var. Oraya battım. İlmeği uzattım. İkili trabzan yaptım. Aynı noktaya batırıyorum. Şu boşluğa ikili trabzan yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Daha sonra köşeye geldim. Köşeyi artık eminim ki öğrendik. Bir tane normal trabzan. Daha sonra bir alta batırıyorum. Bakın. Bir alta batırdım. Uzatarak ikili trabzanımı yaptım. Aynı noktaya battım. İkili trabzan. 2 zincir. Ve 2 zincirlik bölüme. Bir tane ikili trabzan. Tığın başını doladım. Bakın hemen bir alta batıyorum şu şekilde. İlmeğimi uzatıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra 2 zincirlik bölüme tekrar battım. İkili trabzanımı yaptım ve ilk tam köşemi yapmış oldum. Ve burada bakın boşluğa battım. İkili trabzan.
Hemen bir alttaki trabzan tepesine batıyorum. Bu şekilde uzatarak ikili trabzan. Dediğim gibi burada kasma yaparsa bunu üçlü trabzan yapın. Yine bakın boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Daha sonra şöyle iplerimi saklayarak aralarda hemen köşeye geldim. Köşede zaten köşeyi biliyoruz. Buranın aynısı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Yarım köşe yapmıştık. Köşemi tamamlıyorum. Hemen şu alttan uzun trabzanımızı da yapalım. Ve 2 zincirlik bölüme batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Burada 2 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum ve 3. renge geçeceğim. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Çok şık ve çok güzel duruyor. Bakar mısınız? Bu şekil bile, yani 2 renkte bile kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Hemen bitişi sarıyla yapmak istiyorum. Hemen ipimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Ve herhangi bir 2 zincirlik bölümden, köşeden başlıyorum. 1-2 zincir çektim. Arkadan artık ipimi yürütüyorum. Bakın bu sefer şuradan batıracağım. Bakın önce şuradan batırmıştık. Şimdi buradan batırıyorum. Bu şekilde. Şöyle net miyiz? Bir bakalım. Evet. Şimdi tığın başını doladım. Hemen buradan batırıyorum şu şekilde. İlmek uzattım. İkili trabzanımı yaptım. Yine 2 zincirlik bölüme batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum ve yarım köşemi oluşturmuş oldum. Şimdi burada bakın yine şöyle boşluklarımız var. 2 tane oldu. Bir altta 1 taneydi. Şimdi 2 tane boşluğum var. Hemen o boşluğa batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Bakın önce şu tepesine batmıştık. Şimdi hemen şu önümdeki uzattığımız trabzanın şöyle beline doluyorum. İlmeği uzattım. İkili trabzan yaptım. Yine aynı boşluğa batırıp ikili trabzan yaptım. Arada zincir yok. Hemen yandaki boşluğa battım. İkili trabzan. Tığın başına doladım. Bir alttaki şu uzattığımız trabzanın beline doluyorum. Yine ilmek uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Ve yine arkasındaki boşluğa batarak ikili trabzan yapıyorum. Daha çok sırada yapmak isterseniz her sırada bu boşluklar bir tane artacak. Şu 3. sırada ne yaptıysak diğer sıralarda da aynılarını uygulayacaksınız. Yalnızca şu boşluklarımız her sırada bir tane artacak. O şekilde istediğiniz sırada bir bebek battaniyesi olana kadar örebilirsiniz arkadaşlar. Ve köşeme geldim. Köşem yine aynı şekilde, yine göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde battım. İlmeğimi uzattım. İkili trabzan. 2 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Ve aynı 2 zincirlik bölüme battım. İkili trabzan. Tığın başını doladım. Bakın batacağımız yer belli. Hemen bir altı. Şu şekilde. İpim biraz kalın olduğu için görünmeyecek diye korkuyorum. Evet, eminim ki anlaşıldı. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bu sırayı da bitirip hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Tığın başını doladım ve köşemi tamamlayarak bitireceğim. Biliyorsunuz burada yarım köşe yaparak başlıyoruz ve bitişte köşeyi tamamlıyoruz. Son olarak ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir,
ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kaydırmayla kapattım ve motifimi bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Bu modelde bana en çok sorulan sorulardan biri, birleştirme nasıl oluyor? Niye birleştirmeyi göstermediniz? Arkadaşlar ben çoğu videomda söylüyorum ve bazı videolarımda da trabzanla ve sık iğne ile biten bütün motiflerimi ben aynı şekilde birleştiriyorum. Bunda da aynı şekilde birleştiriyorum ama çok yorum aldığım için tekrar sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle hemen şurayı çözmek istiyorum. İnanılmaz kolay. Çoğu videomda da zaten gösteriyorum bunu. Bakın. O ilk yaptığım videoyu da bu videonun altına link olarak ekleyeceğim. Oraya da tıklayabilirsiniz. Hemen bakın. Şöyle ördük. Yarım köşede duruyorum. Burada bakın yarım köşem var. Bir zincir çekiyorum. Öbür köşeye geçebilmek için 2 zincir çekiyorduk. Sadece bir zincir çektim. Hemen karşıdaki şu açık renkle yapalım. Daha net görünsün. İçinden geçirdim. Tığın başını doladım. Şöyle buraya da bir zincir çekelim. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu ikili trabzanı bakın burada 3 tane trabzan var. Normal trabzan, uzattığımız trabzan ve normal trabzan. İlk trabzanın tepesinden geçiriyorum. Ve tığın başını doluyorum. Bu sefer alta batıyorum. Uzattığımız trabzanı yapıyorum. Ve hemen karşısına gelen uzattığımız trabzanın tepesinden şöyle geçiriyorum. Normal trabzanımı yapıyorum. 2 zincirlik bölüme batarak ve 3. trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Hemen boşluğa geçiyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen bakın buraya geldim. İlk trabzana batıyorum. Yani karşısına gelen trabzanlara batıyoruz arkadaşlar. O kadar kolay ki bu birleştirme. Bir de aynı renkli olduğunda inanılmaz güzel görünüyor. Ben çoğu projemi bu şekilde birleştiriyorum. Diğer birleştirmelerde çizgi oluşuyor. Böyle çoklu renklerde araya farklı çizgi geliyor. O yüzden pek hoşlanmıyorum onlardan. O yüzden bu şekilde birleştirmeyi tercih ediyorum. Ben bu mozaik motifinde bu şekilde birleştirmeyi uygun görüyorum. Siz beğenmezseniz farklı şekilde birleştirmeler yapabilirsiniz. Ama benim için en uygunu bu şekilde. Bir de iki taraf aynı renk olduğunda birleştirilmiş gibi bile durmuyor. Bakın karşıya geçtim. İkili trabzan. Hemen karşısındakine batıyorum. İlmeği içinde aldım. Hemen şuraya beline doluyorduk. Hemen beline doladığımızı yapıyorum. Ve yine karşısındaki uzun trabzanın tepesine battım. Ve boşluğa batarak normal ikili trabzanımı yapıyorum. Ve normal ikili trabzanın tepesine battım. İçinden geçirdim. Daha sonra köşeye geliyorum. Normal trabzanımı yaptım. İkili trabzanımı. Hemen bakın ilk trabzanım burada. Batıyorum. Hemen uzattığımız trabzanı yapıyorum. İkili trabzanımı. Ve hemen şurada bakıyorum. Uzattığımız trabzan. Hemen tepesinden geçirdim. Normal ikili trabzanımı yapıyorum. Ve onun içinden geçiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Şöyle şunu şuradan içinden geçirmek istiyorum ki burayı düzgün bir geçiş yapalım. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çekiyorum.
ve birleştirmem bu şekilde muntazam bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu kadar kolay birleştirme. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Hemen şurayı da şöyle söylemek istiyorum. Üçüncü ve dördüncüleri birleştirirken aynı birleştiriyoruz. Ama köşelerin içine batmıyoruz. Şu ortaya batıyoruz. Yani iki motifin birleştiği ortaya. Diğer dördüncü de geldiğinde yine ortaya batıyoruz. Ne sağdakine ne soldakine batıyoruz. Ortaya batıyoruz arkadaşlar. Son köşelerimizi. Evet, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.